Evet arkadaşlar, şimdi kurulum dersimizle devam ediyoruz. Editör olarak Visual Studio Code'u kullanacağım. Visual Studio Code'u doğrudan Visual Studio şöyle C kod değil de direkt kod yazarak web sitesi üzerinden code.visualstudio.com üzerinden işletim sisteminize uygun olanını indirmeniz gerekecek. Kolay bir kurulum var. Next diyerek ilerleyebileceğiniz bir kurulum var. Onun haricinde benim kullandığım eklentiler yani şöyle extensionları bir göstereyim. Bu extensionları da şuradaki bölümden sizler de kurabilirsiniz. Şöyle aşağı doğru kaydıracağım. Buradakilerin aynılarını sizler de indirirseniz benimle aynı eklentilere sahip olursunuz. Zaten süreç içerisinde geliştirme yaparken farklı eklentilere ihtiyacımız olursa da bu eklentileri kurmaya devam ediyor olacağız. Şimdi gelelim Go'yu bilgisayarımıza kuralım. Go.dev adresine geliyoruz. Bu adres üzerinde bu bizim Go'nun dokümantasyonunun ve genel resmi web sitesi olduğu için dokümantasyonlarını buradan bolca okumanız lazım. Ve boş bulunduğunuz zamanlarda bunu okumanızı tavsiye ederim. Çünkü bir alışkanlık olursa problemlerinizi çözmekte daha hızlı adımlar atabilirsiniz. Daha hızlı davranabilirsiniz. Ve bir alışkanlık olduğunda arkadaşlar insan biraz daha çok rahat ediyor. Ve gözü korkmuyor diyeyim. Her neyse download adımına geliyoruz. İşletim sisteminize uygun olanını tıklayarak indirebilirsiniz. Benim şu anda silikon olduğu için şunu indireceğim. Ve tabi Windows kullanan arkadaşlarım ve Linux kullanan arkadaşlarım da yine bu adımları kendi bilgisayarlarına devam ettirecekler. Şu an bende kurulu olduğu için tekrardan işte kurmayla ilgili bir süreçten bahsediyor. Sürdür diyeceğim. İzin veriyorum. Sürdür. Yükle. Parola istiyor. Şimdi bu hızlı bir şekilde dediğim gibi tüm bilgisayarlarda yükleneceğini düşünüyorum. Kolay kolay da bir problem yaşayacağınız açıkçası inanmıyorum. Çöp sepetine taşıdık. Şu anda Go'muz kurulu olması gerekiyor ama ben şöyle bir Visual Studio Code'a geçtim ve Visual Studio Code'un şöyle altında terminal alanımız var. CMD'den, PowerShell'den ya da yine Mac kullananlar kendi terminallerinden de bu kodları yazabilirler. Şöyle aşağıda genelde olur. Aşağıdan yukarı çekerseniz otomatik olarak burayı göreceksiniz arkadaşlar. Şöyle bir Go versiyon diyelim bakalım Go'ya ulaşabiliyor muyuz? Go versiyon dedim. Şu anda bendeki kurulu versiyonu 1.25.3 versiyonunu görmüş oluyoruz. Go'muzun buradan başarılı bir şekilde yüklenmiş olduğundan emin olduğumuz anlamına geliyor arkadaşlar. Bir de bazen bu Go'yu yazdığımızda özellikle de bağlantı türümüz bakın ZSH tabi bunları çok fazla hakim olmayabilirsin ama genelde hani ZSH üzerinden bağlanıyoruz. Zaman içerisinde bunları anlayacaksınızdır ama benim asıl amacım burada bazen böyle Go yazdığınızda, Go versiyon yazdığınızda Go'nun pet'i doğru tanımlanmadığından dolayı diyor Go not found bulunamadı şeklinde hata alabiliyorsunuz. Bu hatayı alma ihtimalinize karşı şöyle bir kod var. Kopyala yapıştırla alacağım. Sizler de göreceksiniz. Şöyle göstereyim. Export pet eşittir $pet 2 nokta üst üste slash user lokal go bin şeklinde bir kodumuz var. Bunu buraya yazıp enterladığınızda sizin için kaydediyor olacak go petini. Şöyle ben de enter'a basacağım bir kez. Hep beraber onunla denemiş görmüş olalım. Şöyle sadece bu kadar yapacağınız işlem. Bunun dışında Windows kullanan arkadaşlarım için de bir yine hatırlatmış olayım. Genelde pet dizini şu yolda oluyor Windows'ta. Bunu da Google'layarak birazcık baktım açıkçası. Windows kullanmadığım için bilmiyorum. Fakat Windows'la ilgili sorun yaşayan arkadaşlarım oldu ki bu versiyonu yazdığında olanlar olursa yazdıklarında elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Şimdi bu işlemin ardından biz bir Go versiyonumuzu gördük. Bir ufak bir proje oluşturup kendimiz görmeye çalışalım. Şu an terminal üzerindeyim. Desktop'un yani masa üstüme geleceğim. Şöyle. Burada bir klasör oluşturuyorum. mkdir ile projemize ne diyelim? Golang temelleri diye bir klasör oluşturdum. Ve ardından bu Golang temelleri klasörümün içerisine giriyorum. Ve şöyle masa üstünde de bir klasör oluştuğunu sizlere göstermek istiyorum. İlk defa çünkü bu adımları gerçekleştiren arkadaşlarım
Bunu görmek isteyeceklerdir. Diğer masa üstümde olduğu için hemen getiriyorum. Boş bir klasör oluşturmakta yani şu anda burada temel amacımız. Çok kısa bekleteceğim. Şu klasörü göremedim. Heh, süper. Şöyle boş bir klasör arkadaşlar. Klasörün içine de giriyorum. Hiçbir şey yok. Bomboş bir klasör gördüğünüz gibi bulunuyor. Bu klasörün içerisine az önce CD ile beraber bu klasöre gir dedim ve klasörün içerisine girmiş bulunuyorum. Şimdi o klasörde gördüğümüze göre tekrardan geldim. İlk projemizi burada oluşturmaya çalışalım. Şimdi go mod init diyorum ve init'ten sonra bir initialize etmesi anlamına geliyor. Bu işlem initialize demek ilk kurulum anlamına geliyor. Buna da hello-go adını verelim. Şöyle bir bizim için oluşturmasını sağlayalım. Ardından burada da bir klasörün yolunu açmak istiyorum. Şurada bakın Explorer'da Open Folder var. Open Folder'a geldim. Masa üstünde Go temelleri klasörünü açmasını istedim. Ve güvenmesini istedik. Tabii şöyle trust dedik. Az önce yazmış olduğumuz go mod init bize burada go.mod adında bir dosya oluşmasını sağladı. Bunun ardından şöyle bir touch diyeceğim. Yani dokun anlamına gelen main.go dosyasının oluşmasını istiyorum. Bunu ister buradan böyle touch'la yazarsın. İstersen gelirsin. Şurada artı file'a basarsın. Main.go dersin. İkisi de bizim için aynı anlama gelir. Burada komut satırından oluşturulan bir dosya anlamına geliyor touch'la beraber. Bu işlem bu arada PowerShell'den eğer Windows kullanan arkadaşlarım yazmazlarsa hata alacaklardır CMD'de. Çünkü aynı komutlar geçerli olmayabiliyor. O yüzden PowerShell üzerine yazarsanız bizimle aynı durumu yaşayabilirsiniz. Şimdi ilk dosyamızı yazmaya gelelim. Önce package kelimesiyle başlıyoruz. Package şu anda bizim ilk main package'ımız yani ilk dosyamız oluşacağı için buna package main dedik. Ve bakın main ismi bizim projemizin ilk ayağa kalkacağı dosya anlamına geliyordu. Package main dedik ve bir paket oluşturmuş olduk. Ardından bir function oluşturuyorum. Yine ilk ayağa kalkan fonksiyon da main fonksiyonudur. O yüzden de bu şekilde bir fonksiyonumuzu oluşturduk. Fonksiyonumuzda func main parantez aç kapat ve süslü parantezlerimizi açtık. Arasına geliyorum. Bir kütüphane kullanacağım ki ekrana bir şey yazdırabileyim. Bu kütüphane FMT kütüphanesi. Hatta şöyle bir öneride de bulundu. Şöyle bu kütüphaneyle Hello World şeklinde bir metin yazdırdık. Ve bu kütüphane yani şu kütüphane oluyor. fmt.println anlamında. Bu fmt import edilmesi gerekiyor ki benim o ilgili kütüphaneyi, ilgili paketi daha doğrusu diyelim. Import edersem bu paketi kullanabileceğim anlamına geliyor. Visual Studio Code sizin için fmt yazdınız. Yani şundan bahsediyorum. Fmt nokta işte siz println yazdınız. Şu an bu bendeki şekliyle sizlerde gelmiyor olabilir. Öneride bulunmuyor olabilir. Bunun sebebi de Copilot kullanıyorum. Şurada muhtemelen görmüşsünüzdür biraz önce gösterirken. Bakayım Copilot nerede? Aynen. Şu GitHub Copilot'u kullandığımdan dolayı öneride bulunuyor sanırım. Sizlerde bu öneride bulunmuyor olabilir. Fakat hani bu şekilde yazmanız gerekiyor. Ve genellikle Visual Studio Code'da Ctrl yani CMDS, Ctrl S, Ctrl S tuşuna bastığınızda şu importu otomatik olarak kendisi yapar. Yapmazsa da sizin benim şu an ekranımda gösterdiğim şekilde importlarınızı yapmanız gerekiyor. Şu an iki tane satır. Elenle her bir elen yeni satır altı at anlamına gelir. İki tane satır bir yazım işlemi yaptırmış olduk. Şimdi bunu çalıştırmak için de ilgili projenin yolunda olmanız gerekiyor. Ya bakın ben şu an ilgili projenin yolundayım terminaldeyken. Eğer değilseniz şöyle ls çekerek olduğunuz yere bir bakın. Bakın ben oldum ilgili yerdeyim. Değilseniz de cd ile ilgili yolu yazarak ilgili peti yazarak işte örnek veriyorum bizim normalde şöyle desktop'ın altında Golang temelleri klasörüne girerim ve o sayede yine aynı yola gelmiş olurdum. Masa üstünde olduğundan dolayı. Şimdi buradayken bu projeyi ben çalıştırmak istiyorsam go run main.go diyorum ve bunun çalışmasını sağlıyorum. Bakın ilgili komutum çalıştı ve ne yaptı? Hello World yazdı. Ardından bir alt satıra indi ve Hello Go yazdı.
Şimdi burada ufak bir değişiklik yaparak bu elenin ve elensiz halinin ne işe yaradığını bir görmeye çalışalım. Burada dikkat etseniz her birisi yeni bir satırda geldi. Hemen şöyle tekrar ediyorum. Bakın Hello World ve Hello Go yan yana geldi. Her ne kadar print elen ikinci satırda elen olsa bile ilkinde olmadığından dolayı bu yanına yerleşmiş oldu. Elen ne yapıyordu? Her yazılan yazıyı yeni satıra koyuyor. Yeni satırdan başlamasını sağlıyor diyelim. Peki şöyle diyelim. Mesela burası print elen olsaydı ve alt taraf print elen olmasaydı. Şimdi bunun yaptığını tekrar etmek gerekirse şu an çok tekrara düştük farkındayım ama ilk dersin şeyini verin arkadaşlar. fmt.print elen. Elen demek yazıyı yaz ardından alt satır at. Burada ne yazıyor? Yazıyı yaz. Herhangi bir şey yapma. Hatta şöyle yapalım. Şurada da hello go değil de hello merhaba dünya Türkçesi olsun. Şöyle aynı hizaya getirelim. Şimdi bizim buradaki amacımız ne? İlk satır yazılacak, bir alt satır atacak, ikinciyi yazacak, ikinci satırda. Ama bakın alt satır atma işlemi yok. Ve üçüncüyü getirip yanına yazmasını bekliyoruz. Go run main go'yu çalıştırıyorum. Ve söylediğimiz gibi bu elen ve elensiz arasındaki fark bu. Çok da önemli bir şey değil. Kendiniz zaten tekrar ettiğiniz zaman tümünü görüyor olacaksınız. Şimdi buralarda en fazla yaşama ihtimalinizin olduğu işte comment not found olabilirdi. O pek tanımlamasını söyledik. Go mode init'in çalıştırdık zaten. Ama o go mode init çalıştırmayı lütfen unutmayın en başta. Onu çalıştırmazsanız ilgili go mode dosyanız oluşmayacağı için hata alacaksınız ve çalışmayacak. Bu genelde klasik yapılan en sık hatalardan bir tanesidir. İlk projemizi oluşturduk ve çalıştırmayı sağladık. Bir sonraki derste görüşmek üzere.